Merhabalar sevgili yükselen akrep arkadaşlarım. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. 21 Şubat 27 Şubat haftasına bakıyoruz şimdi. Haritada baktığım üzere e, burada Ay sizin burcunuzda haftaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Aslında gücünüz, kuvvetiniz yerinizde yani burada e, Ayın sizde olması zaten odak noktanın kendiniz olduğunu gösteriyor. Belki bir sağlık probleminiz vardı bu dönemde ve atlattınız gibi düşünelim. Çünkü ayın açısı çok güzel. Ama bunun yanında ayın Uranüs'le bir karşıt açısının olması arkadaşlar eşle ya da açık düşmanlıklarla alakalı görmediğiniz bir takım noktalar olduğunu gösteriyor bize. Özellikle ben bunun parasal olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi ayın aslında bir sert açısı daha var. Onu söyleyeyim. Ondan sonra güzel açılara geçmek istiyorum. Şimdi evle alakalı ayın sert açıları var. Plüton, Merkür, Satürn ve aslında şeyde geçmek üzere zannediyorum. Plüton daha Oğlak'ta pardon. Ya orada hani evle alakalı sizi artık şişirip patlatan bir takım durumlar var arkadaşlar. Ve bu durum sizin evlilik hayatınıza da yansıyor. Veya evlilik hayatınızda olan bir problem ev hayatınıza yansıyor. Ve bu çok böyle zorlayıcı ve artık sizi gerçekten bunaltmış, şişirmiş bir durum. Bununla alakalı bir takım girişimler arıyorsunuz, çözümler arıyorsunuz, girişimler yapıyorsunuz. Ama bir kısır döngü var. Evet bu bir süre daha böyle devam eder arkadaşlar. Ama açılmalar olacak. Olacak kesinlikle. Ee, Bunun dışında bakalım iletişimle alakalı da biraz sıkıntılı durumlar var aslında. Yakın çevre ve burada belki sağlığınızla alakalı bir takım durumlar da iletişiminizin bozulmasına sebebiyet veriyor olabilir. Evet, Ocak ayında burada bir tıkanıklık oldu. Gerçekten hayat durdu sizin için. Belki hayata küstünüz. Ama artık bu yavaş yavaş açılıyor ve Mart'ta çok daha güzel bir dönem olacak sizin için. Ee, Bu hafta da bu aslında açı devam ediyor. Yani üçüncü eviniz, dördüncü eviniz, burada yaşanan krizler, sıkıntılar bunlar devam ediyor olacak maalesef. Şimdi güzel habere geçebilirim. Şimdi eş kaynaklı bir takım para girdileri bu dönemde olabilir. Belki eşten size güzel jestler olabilir bu dönemde. Partnerden evlenme teklifi alabilirsiniz mesela. Çünkü beşinci evinizi de etkiliyor. Beşinci evinizde şu an sizin Jüpiter, Neptün ve Güneş var arkadaşlar. Orada bir yenilik enerjisi var aslında. Güneşin 3 derecede olması orada yeni başlayan bir durumun güzel bir şekilde patlamasını gösteriyor. Zaten Neptünle Jüpiter'in orada olması o işin umduğunuzdan çok daha büyük bir şekilde size geleceğini gösteriyor. Belki çok fazla önemsemediğiniz bir ilişki ya da çok ihtimal vermediğiniz bir ilişki size bir evlilik teklifiyle dönecek olabilir. Ya da çok küçük olarak başladığınız bir işin size çok büyük getirileriyle geri dönmesi şeklinde ve ilk meyvelerini bu hafta almanız şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Jüpiter zaten sizin ikinci evinizin yöneticisi arkadaşlar. Demek ki size de para gelirler anlamında, para girdileri anlamında güzel havadisler var demek istiyorum. Şimdi bir de destemize soralım bakalım. Yükselen Akrep Burcu arkadaşlarım. Bu hafta size nasıl gelişmeler bekliyor acaba?
Yaşam tecrübesi ve fareler. Evet, burada şimdi e, bunu nasıl anlatmalı? Burada bitmeyen bir durum var. Ya ilişki ya işinizle alakalı. Ama bir mola mı verdiniz acaba ya da bir izne mi çıktınız? Böyle bir o ortamdan uzak kalma enerjisi var ve o ortamdan uzak kaldığınız süre boyunca çok fazla dedikodunuzun yapıldığı görünüyor arkadaşlar. Evet, dilekleriniz şu anda çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiyor. Nedeni ise sizin o duygu bütünlüğünde olamamanız arkadaşlar. O duyguyu tam olarak hissedememekten kaynaklı olarak bazı gecikmeler yaşanıyor. Size güzel bir para geliyor arkadaşlar bu hafta ve sonunda kendinize dönüyorsunuz demek istiyorum ben. Su kraliçesi. Belki eşinizle alakalı yaşadığınız problemler olabilir. Bu dönemde bu hafta sonu aslında çok daha güzel bir enerji bütünlüğü yakalayacaksınız evli olan arkadaşlarım ya da partneri olan arkadaşlarım. Çok hızlı bir ilerlemeniz var. İş yerinizde e, gerçekten arkanızdan çok fazla konuşulduğunu düşünüyorum çalışan arkadaşlarım için ya da eğer çalışmıyorsanız yakın çevrenizde bu enerji hakim olabilir. E, Özellikle bu konuda ben eş kartlar çıktığı için arkadaşlar eşinizin de aynı sıkıntılı durum içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ama burada yıldız kartının gelmesi bu hafta sonu itibariyle gerçekten ya iş teklifi alacaksınız ya kendi işinizi kuruyorsunuz. Çok ciddi bir reform yapacağınızı düşünüyorum. Eşinizin, eğer eşiniz varsa tabii, eşinizin işiyle alakalı da çok güzel haberler alacağını düşünüyorum. Evet, iş yeri anlamında sizi üzecek bazı durumlar olabilir. Buna hazır olun arkadaşlar. Ama yani bunu yaşamanız, iş yeriyle alakalı bu sıkıntılı sürecin olması demek her şeyin bittiği anlamına gelmiyor tabii ki. Bakın burada abonos kartının gelmesi sıkıntıdır aslında. Fakat burada farklı olasılıkların olacağını gösteriyor deste. Yani bu olmalı ki diğer durum gelişsin, oluşsun gibisinden düşünelim bunu. Evet, bir şey yaşanacak ama bu yaşandıktan sonra çok daha farklı ve sizi çok daha mutlu eden gelişmeler olacak arkadaşlar. Tabii bunu kodlamak istemiyorum ben. Sadece olanı size aktardım. Uyanları alın, uymayanları da evrene bırakın. Öyle diyorlar. Duygusal hayatımız için bakalım. Su dörtlüsü. Sanki bir fırsatı kaçırmışsınız gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama burada kaderin işlediğini sakın unutmayın. Geçmişten dönüş alabilirsiniz çünkü sizi çok fazla heyecanlandıracak bir gelişme olabilir arkadaşlar. Attartana gelmesi zaten burada bir mucizeyi gösteriyor. Evet, belki de asla artık bana dönmez dediğiniz bir kişi sizi bu hafta sonu gelebilir arkadaşlar ve ani bir şekilde hatta evlilik hazırlıklarına bile başlayabilirsiniz. O kadar ciddi mesajlar geliyor. Evet, ayrıldığınız ya da hala kopamadığınız, kalbinizden atamadığınız bir kişi. Evet, belki unuttunuz. Çok da uzun zaman oldu ama kalbinizde hala yerinin olduğu bir kişiden bahsediyor.
Evet, üstüne düşünecek de bir şey yok diyor arkadaşlar. Çok samimi bir şekilde geldiğini gösteriyor deste. Ee, Burada ciddi anlamda evlenme teklifi alabilirsiniz. Ve aynı hızla, çok hızlı ilerleyecek bakın. Aynı hızla da bazı şeyler ilerleyecek diye gösteriyor arkadaşlar. Evet, bir takım engellemeler var tabii ki. Ee, Engellemeler var ama aşıyorsunuz. Hatta karşı duran insanlar da olabilir. Ama bu dönemde her kim karşı çıkarsa çıksın bu ilişki devam eder ve evliliğe kadar gider. Ya da evli arkadaşlarım varsa burada sıkıntılı bir süreç yaşamışlarsa eğer geçmiş e, dönemlerde sıkıntılı süreçler olduysa bu süreçler aşılacak diye göstermiş arkadaşlar. Hatta e, bu problemlerin daha çok parasal kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu parasal sorun çözülüyor ve ev değişikliği gibi bir durum bile gerçekleşebilir bu kısacık zaman içerisinde. Hatta Mart ayı gerçekten çok daha güzel olacak Akrep Burcu arkadaşlarım için. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Yeni açılımlarda görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bireysel açılımlar için bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.